Herkese merhaba. Bugün sizlere her gün yediğimiz gıdalardan farkında olmadan nasıl zehirlendiğimizi ve işsiz kalmamla birlikte tesadüfen nasıl bu sorunla mücadele içinde kendimi bulduğumu anlatacağım. Bir markete girdiniz, alışveriş yapacaksınız. İlk önce kahvaltılık reyonlara baktınız. Süt ürünleri, sosis, salam, sucuk, zeytin. Sonra diğer gıdalara baktınız. Meyve suyu, kek, kurabiye, çikolata. Hiç düşündünüz mü bu gıdalar nasıl üretiliyor? İçlerine neler katılıyor? Yani meyve suyu üretilirken meyve dışında neler katılıyor? Ya da sosis, salam, sucuk üretilirken et dışında neler katılıyor? Ambalajlanmış gıdalara birçok gıda katkı maddesi katılıyor. Ancak hepsinin tek bir ortak özelliği var. Gıda koruyucusu kullanılması. Gıda koruyucusu nedir? Neden kullanılır? Gıda koruyucusu, gıda üreticisinin raf ömrünün kısalmasından kaynaklanan maddi zararı önlemek adına kullandığı gıda katkılarının tamamına verilen addır. Ve ülkemiz Avrupa Birliği uyum sürecinde olduğu için Türkiye Cumhuriyeti Devlet sınırlarında gıda ile ilgili tüm yönetmelikler Avrupa Birliği standartlarında düzenlenmiştir. Yani koruyucuların önemli bir kısmı belirli doz ve limitlerde kullanımına izin verilirken belirli bir kısmının ise kullanımı tamamen yasaklanmıştır. Ülkemizde en çok 3 adet gıda koruyucusu ithal ediliyor. Bunlar ülkemizde üretilmiyor maalesef. En çok Çin'den, Almanya'dan ve diğer ülkelerden tedarik ediyoruz. Sodyum benzoat, potasyum sorbat ve en çok karşımıza işlenmiş ürünlerde, işlenmiş et ürünlerinde çıkan sodyum nitrat. Yıllık ortalama 11 milyon dolar civarı ithal ediyoruz. Dünya pazar boyutuna baktığımızda 300 milyar dolar bir dünya pazar boyutu bulunmakta. Ülkemiz ise her yıl ortalama 8 bin ton civarı ithalatını gerçekleştiriyor. Ben özellikle son zamanlarda billboardlarda görüyorum. Koruyucusuz gıdalar, işte içecekler, işte sosyal medyada rastlıyorum. Aslında koruyucusuz gıdalara da bir talep mevcut. Yani gıda koruyucularının aslında zararlı olduğunu da biliyoruz. Peki bunlara bilimsel olarak bakarsak, nedir gıda koruyucularının zararları? Son kullanma tarihine yaklaştıkça gıda koruyucuları tatlı acılığa neden oluyor. Özellikle meyve suyunda bulunan sodyum benzoat çocuklarda hiperaktiviteye neden oluyor. Halihazırda gastrit, reflü ve benzeri bir sindirim probleminiz varsa gıda koruyucular bunun artmasına neden oluyor. Ve en kötüsü vücut direncinizi düşürerek kansere ve genotoksik etkiye neden oluyor. Ben burada biraz genotoksik etkiyi açmak istiyorum. Genotoksik etki vücuda yabancı bir besin, madde girdiği zaman genlerimizin dönüşümsüz olarak hasarlanmasına verilen addır. Sadece genlerimiz hasarlanmakla kalmıyor, bizden sonraki nesillerin dahi DNA dizilimi maalesef bozuluyor. 2017 yılında Sakarya Üniversitesi'nin yapmış olduğu bir çalışmaya göre sizlere demin bahsetmiş olduğum bu koruyucular ve diğer koruyucuları önerilen dozlarda dahi tüketsek genotoksik etkiye neden oluyor. Daha da açıklayıcı konuşmam gerekirse, 5'li paket bir sosis düşünün lütfen. Bir tanesi 50 gramdır. Her gün 50 gram sosis tüketen bir birey, 8. ayın sonunda kolon kanseri ve benzeri türlerine yakalanma olasılığı %21 artıyor. Yani her gün 5 miligram sodyum nitrat bizi hasta etmeye, kanser etmeye ve bizden sonraki nesle dahi zarar vermeye yetiyor. Aslında bu sadece gıda koruyucularının verdiği bir etki de değil. Anne sütüyle ilişiği kesilen, paketlenmiş gıdayı tüketen tüm bireyler maalesef bu duruma maruz kalıyor. Yani yeni doğan bir bebek eğer glikoz şuruplu bir bebek maması tüketiyorsa maalesef o da bu etkiye maruz kalıyor. Peki ben bunları nereden biliyorum? 2002 yılında en büyük hayalim iyi bir üniversitede iyi bir bölüm kazanıp sonrasında iyi bir iş bulup hayatımı idame ettirmekti. Bunun bir kısmını gerçekleştirebildim. 2003 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi Petrol ve Doğalgaz Mühendisliği bölümünü kazandım. Ancak 2007 yılında mezun olduğumda işler beklediğim gibi gitmedi. 2007 yılında petrol varil fiyatları aniden düştü. Ben yurt içi ve yurt dışında tüm bulabildiğim iş olanaklarına başvurdum.
Hatta aylarca KPSS'ye çalıştım. Ancak alanım dışında bir alana memur olarak dahi maalesef atanamadım. 6 ay kadar böyle bir bocalama dönemi geçirdikten sonra amatör olarak gıda katkı maddeleri alım satım işiyle ilgilenmeye başladım. Ancak bu işe devam ettikçe ben halen petrol ve doğalgaz mühendisiydim ve ünvanım işimi yapmama maalesef yeterli gelmiyordu. Ve 2009 yılında ani bir kararla İstanbul Üniversitesi Kimya Mühendisliği bölümünde yüksek lisansa başladım. Farklı bir bölümden geldiğim için oldukça zorlanıyordum. Haftanın 4 günü okuldaydım, fark dersleri alıyordum. Çalışmaya dahi vakit bulamıyordum. Ancak tez aşamasına geldiğimde danışman hocam yaptığım işle ilgili bir tez önerisinde bulunmamı ve bunu tezim olarak hazırlamamı istedi. O dönem özellikle Avrupa'da iyon değişimi, pH değişimi ve enzim kaynaklı birçok koruyucu ile ilgili makale mevcuttu. Ve bunu öngörerek kalsiyum iyonunun etkili olabileceğinden yola çıkıp yumurta kabuğundan doğal gıda koruyucusu adlı projeyle yüksek lisans tez önerimi gerçekleştirdim. Sonrasında bunun bir yüksek lisans tezi olarak kalmaması adına bir taslak proje haline getirip çeşitli komitelere girmeye başladım. Çünkü hibe desteğe ihtiyacım vardı ticari adımı atabilmek için. İlk gittiğim kurum aslında bugüne kadar hep yanımda olan fakat bana ilk başta çok önyargılı yaklaşan Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'ydı. Komiteye girdiğimde bana şu soru soruldu. Eğer böyle bir proje varsa neden sizden önce Almanlar ya da Japonlar bunu yapmadı? İlk önce duraksadım. Ama şu cevabı direkt verdim. Akıllarına gelmemiştir. Akıllarına gelmemiştir. Çünkü Almanlar ve Japonlar zaten ülkemize bu ham maddeleri tedarik ediyorlar yeteri kadar. Yeni bir teknolojiye ihtiyaçları olduğunu düşünmüyorum. İşi yumurta kabuğu boyutuna gelirsek, ülkemizde yıllardır var olan bir kanundan dolayı yumurta kabuğuyla hiçbir işletmeye giremiyor. Likit yumurta üreticileri sarısına beyazına ayrıştırdıktan sonra kabuğu dezenfekte edip, öğütüp, çuvallayıp yem sanayine tekrar satıyor. Ve Türkiye yumurta üretiminde dünya üçüncüsü. Yani ben bir Alman ya da Japon olsaydım zaten bu projeyi gerçekleştiremeyebilirdim. Bu şekilde bir mücadele ettikten sonra ilk hibe desteğimi Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'ndan aldım. Sonrasında TÜBİTAK TEYDEP desteği aldım. Ve en son İstanbul Teknik Üniversitesi İTÜ Çekirdek programına dahil olarak tüm ticari altyapımı tamamladım. Peki yumurta kabuğu deyince herkesin aklına farklı bir şey geliyor. Kalsiyum kaynağı olduğunu biliyoruz. Ağır bakteri yükü taşıdığını biliyoruz. Peki ben ne yapıyorum yumurta kabuğuyla? Birincisi evde yapılabilen bir teknoloji değil. Ben sadece yumurta kabuğunu bir ham madde kaynağı olarak kullanıyorum. Yani doğal gıda koruyucusu olarak adlandırdığım küf maya, bakteri ve hatta zirai artık üzerinde etkili olan bu ürün yumurta kabuğunun kimyasal formülüyle hiçbir ilgisi yok. Çünkü 1000 derecenin üzerinde yaklaşık 24 saat süren bu şekilde kapalı bir sistemde çeşitli basınçlarda uzun süren bir işlem. Kesinlikle evde yapılmaması gereken ve çeşitli zehirli gazlar çıkaran bir iş. Ve bu şekilde beyaz toz bir ürün elde ediyorum. Tüm analizleri tamamlandı. %100 doğal, hiçbir yan etkisi yok ve Avrupa Birliği uyum sürecinde olduğumuz için de tamamen yönetmelikleri uygun. Hep akıllara şu soru geliyor. Evet, %100 yerli ve milli bir doğal gıda koruyucusu ürettim. Evet ama neden diğer rakiplerin önüne geçemiyorsunuz diye hep soru geliyor. Yaklaşık 3 senedir mücadele ediyorum. Evet şu an çok büyük firmalarla da çalışıyorum ama bugüne kadar o kadar akıl almaz tepkiler aldım ki bunları sizlerle paylaşmak istiyorum. İlk aldığım tepki, biz sodyum benzoatı yıllardır kullanırız, hiçbir zararını görmedik. Sonrasında bakın bu bir sosis, nitratsız sosis ama. Yani içerisinde koruyucu bulunmayan saf sosis ama tüketici bunu bu renk istediği için üreticimiz sodyum nitrat katıyor. Ve et üreticileri de bana şunu diyor. Elif Hanım sizin ürününüz eti boyamadığı için biz sizinle çalışamayız. Verebileceğim bir başka örnek ise şu. Ülkemiz Avrupa Birliği uyum sürecinde demiştim ya.
belirli periyotlarla taklit ve tahşiş yapan firma listeleri yayınlanıyor. Yani siz eğer kodekse aykırı davranırsanız hem cezai işleme tabi tutuluyorsunuz hem de ayıplı firma listesinde isminiz yayınlanıyor. Firma adının yayınlanmasına razı oluyor biliyor musunuz? Yeter ki benim ürünüm iade gelmesin diyor. Benim 500.000 liralık ürünüm iade geleceğine ben sodyum benzoat, potasyum sorbat kullanırım diyor. Ben ilk başlarda düşündüm, belki dedim üretici haklıdır. Hani raf ömrünü tutturamıyordur, başka çaresi yoktur. Hiç öyle değil. Aynı üretici bugün Orta Doğu deyip belki beğenmediğimiz bölgeye aynı ürünü koruyucusuz yapıp yolluyor. Yani şöyle düşünün, demek ki koruyucusuz yapabilmesi mümkün. İşte bunun adı gıda terörüdür. Kendi ülkesinde sırf kanun izin veriyor diye ya da kanun izin vermese bile kendi çıkarları için %100 sağlığa zarar verdiğini bildiği bir kimyasalı kullanıyor. Ama dünyanın her tarafına aynı ürünleri koruyucusuz yollayabiliyor. Askeri terörü bitirme imkanımız var. Ama bu gıda terörü o kadar sinsi ki bizleri hasta etmesi, bizleri öldürmesi yetmiyor. Bizden sonraki neslin dahi genlerine zarar veriyor. Onların sağlığıyla oynuyor. Bana yıllardır sorulan bir soru var. Şu an doktora yapıyorum. Neden bir işe girmiyorsun? Neden yurt dışına gitmiyorsun? Neden bu projeyle uğraşıyorsun? Uğraşma artık diye. Kanser demiştim ya, yan etkiler gıda koruyucularının. Aslında kanser öldürmüyor biliyor musunuz? Kanserin vücutta yarattığı ağır asit yükü çoklu organ yetmezliğine neden oluyor ve kişi bu yüzden vefat ediyor. Ben son birkaç yılda o kadar çok sevdiğim insanı bu hastalığa kaybettim ki hiç aranızda benim kanserli tanıdığım olmadı ya da hiçbirini duymadım diyebilecek olan var mı? Yok maalesef. Çok isterdim diyebilen olmasını. Ben 6 yıl bu şekilde Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'ne gidip geldim. İlk önce basit bir kitledendi. 1. dereceden bir aile yakınımdı. Sonrasında iyi oldu dendi, kemoterapi aldı. Biz yalnız kendisine bu hastalığı söylemedik. Belki de süreç bu yüzden bu kadar da uzun sürdü. Fakat mutlak sona geldiğimizde ben haftalarca ölüm haberi bekledim. O zaman o çaresizliği anlamadım. Bugün anlıyorum o çaresizliği. O telefonda ölüm haberi beklerken ne paranız, yani sahip olduğunuz hiçbir özellik yetmiyor o süreci durdurmaya ve yönetmeye. Belki ben bugün kanseri yenmek için bir çare bulamadım. Ama kanser yapan koruyucular yerine %100 yerli ve milli çöpe attığımız bir şeyden gıda koruyucusu ürettim. Benim bir umudum var bugün. Ve benim bir umudum var. Bu muhalefet edilecek bir konu değil. Bir siyasi konu değil. Sadece bizi değil, bizden sonraki doğmamış nesli daha ilgilendiren bir konu. Bugün gelin birlik olalım. Ben ne yapabilirim demeyin. Aman etiketlerimi okuyacağım. Nerede ben organik gıda bulacağım ya da ne yapabilirim lütfen demeyin. Telefonunuzu çıkarın. Yabancı bir gıda katkı maddeli gıda gördüğünüzde fotoğrafını çekin, sosyal medyaya yükleyin. Bildiklerinize, tanıdıklarınıza anlatın ama bir farkındalık yaratın. Üreticilerin bizleri bir bedel ödeyerek, bir maliyet ödeyerek artık zehirlemelerine, öldürmelerine izin vermeyelim. Çok teşekkür ederim.